Bugün kimi daha yakından tanıyacağız? Birkaç ipucu vereyim. Kendisi ortalamanın oldukça üstünde bir fizik bilgisine sahip. Mossad onu en az 4 kez öldürmek istedi. Büyük suikastlara maruz kaldı, hepsini bir şekilde atlattı. 1983'te Hamas'ın temellerini atan toplantıyı bizzat o gerçekleştirdi. Hamas'ın kuruluş kadrolarının neredeyse tamamını o belirledi. Oluşturduğu stratejiler uzun yıllar eksiksiz bir biçimde bölgede uygulandı. Az önce bir cümleyle anlattığım suikast girişimleri bugün bile güvenlik analiz, makale ve eğitimlerinde halen masaya yatırılıyor. Evet, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Halit Meşal'in profilini hazırladık. Hazırsanız tüm detayları konuşmaya başlayalım. Bu arada içeriğin hazırlığı biter bitmez tam çekime giderken benim için oldukça önemli bir şey aklıma geldi ve hemen kayda girdik. Onu izleyelim, öyle devam edelim. Merhabalar, ben Sena Özürt. Profil serisindeki ilk videomu çekmeye gidiyorum şimdi podcast'te. Çok araştırma yaptım, çok okudum ama şu an hazır olduğumu hissediyorum. Hadi beraber gidelim. Gitmeden önce de GZT olarak sizin için çok güzel içerikler ürettiğimizi düşünüyorum. Çok emek veriyoruz size iyi içerikler üretmek için. Siz de kanalımıza abone olursanız, yorum bırakır ve beğeni yaparsanız çok seviniriz. Hadi gidelim artık. İlk yıllarına gidelim. Ebu Velid olarak da bilinen Halit Meşal, 1956'da Ürdün kontrolündeki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentinin Silvat köyünde doğdu. Meşal 11 yaşına geldiğinde çevresinde oldukça hareketli gelişmeler yaşanıyordu. Bu hareketliliğin gerekçesi tabii ki Arap-İsrail Savaşı'ydı. Bu savaşa dair detaylar bence önemli, o yüzden kısaca bahsedeceğim. 1948'de başladı. Bir tarafta İsrail, diğer tarafta Mısır, Ürdün ve Suriye vardı. Bu savaşta Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir'de Arap tarafına asker ve silah yardımı yaptı. Peki bu savaş nereden çıktı? İngiliz manda yönetiminin Filistin topraklarından çekilmesinin hemen ardından 14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi, Filistin sınırlarının içerisinde İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Bu ilandan yalnızca birkaç saat sonra Mısır, Ürdün ve Suriye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerine bir telgraf gönderip İsrail'e savaş açtılar. Bu savaş Süveyş krizi ve Lübnan İç Savaşı da dahil olmak üzere bölgede günümüzde bile etkilerini hissettiğimiz birçok soruna sebebiyet verdi. Arap-İsrail Savaşı, İsrail'in çeşitli kazanımlar elde etmesiyle sonuçlandı. Tam da bu dönemde Halit Meşal ailesiyle birlikte Kuveyt'e göç etmek zorunda kaldı. Halit Meşal'in çocukluğu gibi gençliği de tabii ki çok hareketliydi. Henüz 15 yaşındayken Müslüman kardeşlere katıldı. Müslüman kardeşler Halit Meşal'in de Hamas'ın da karakterinde büyük etkileri olan bir harekettir. 1928'de Mısır'da Hasan el-Benna tarafından kuruldu. Hasan el-Benna hem bir İslam alimi hem de bir okul öğretmeniydi. Benna, Müslüman Kardeşler Hareketi'ne siyasi bir şekil vermiş olsa da 1952'de Mısır'da siyasi partiler kapatılınca çalışmalarını sessizce yürütmeye devam etti. Yıllar içerisinde liderlerinden çeşitli isimler idama mahkum edildi. Bu hareketi belki İhvan Hareketi ismiyle de duymuş olabilirsiniz. Temelde hareket siyasal ekonomik sistemi dini referans alarak yeniden düzenleme amacı güdüyordu. Mısır'da başlayan Müslüman Kardeşler dalgası Ürdün, İran, Suriye, Bahreyn ve bir sürü Arap ülkesine farklı isimlerle yayıldı. Evet, Halit Meşal de çocuk yaşta ülkesinden sürülmüş biri olarak bu hareketten oldukça etkilendi. Üniversite yıllarında da İslami Hak Listesi isimli bir grup kurdu. Bu grup Müslüman kardeşlerden ayrı değildi. Yalnızca Filistin İslami Hareketi'ni temel alıyordu. 11 yaşında ülkesini terk etmek zorunda kalması onu politik faaliyetlere çok erken yaşta itmişti. Çok erken yaşta politikaya başladı, gittikçe de adımlarını büyüttü. 1983'te Gazze şeridi, Batı Şeria ve çeşitli ülkelerde yaşamak zorunda kalan Filistinli mültecileri bir araya getirerek bir toplantı yaptı. Meşal'in toplantıya getirdiği isimler daha sonraları Hamas'ın Batı Şeria ve Gazze liderliğini yapacak önemli isimler olacaktı. Bu toplantıda ise temel olarak Hamas'ın kuruluş stratejisi belirlendi. Ancak Hamas'ın resmi olarak kurulması 1987'yi buldu. Hamas'ın kuruluş amacını Meşal'e sormak ister miydiniz? Evet mi? Meşal çok röportaj veren bir kişilik. O yüzden bu sorunuzun cevabını hemen onun kelimeleriyle açıklayabilirim. Meşal verdiği bir röportajda Hamas'ın amacının Siyonist işgale son vermek, toprakları ve kutsal mekanları özgürleştirmek, Filistinlilerin haklarını geri almak, mültecilerin uluslarına, topraklarına ve evlerine dönüşünü güvence altına almak ve Kudüs'ü geri almak olduğunu söylüyor. Hamas'ı nasıl tanımlarsınız diye sorduğumuzda ise
Hamas tek başına İslami, tek başına milliyetçi, tek başına militan veya tek başına siyasi değil. Bunların hepsini aynı anda bünyesinde içeren bir oluşumdur diyor. Hamas 1987'de kuruluyor demiştik. Meşal de bu yıldan 1991'e kadar 4 yıl Hamas'ın Kuveyt temsilciliğini üstleniyor. Ta ki Irak-Kuveyt Savaşı'na kadar. Bir kez daha bir savaş Meşal'i yaşadığı topraklardan ediyor. Ağustos 1990'da Irak Kuveyt'i işgal etti. Sebebi ise petrollerinin Kuveyt tarafından çalındığını düşünmesiydi. Tabii görünen kısmı buydu. 2 gün süren çatışmaların ardından Irak, Kuveyt'i topraklarına kattı. Bu işgalin 7. ayında Amerikan koalisyon güçleri Irak'a girdi. Bu karmaşa içerisinde Halit Meşal anlamıştı ki gitme vakti geldi. 1991'de Hamas'ın en üst düzey organlarının bulunduğu Ürdün'e taşındı. Ürdün'de 8 yıl yaşadı. 1996'da Musa Ebu Merzuk ABD'de tutuklanınca Meşal onun görevine siyasi büro şefliğine getirildi. Hamas'ın sürgünde olan en önemli lideriydi. Artık İsrail'in gözü hiç olmadığı kadar üzerindeydi. Evet, Halit Meşal artık Hamas siyasi büro başkanıydı. Bu göreve gelmesinin üstünden yalnızca 1 yıl geçmişken girişte de azıcık bahsettiğim büyük suikast günü de gelip çatmıştı. Mossad, Halit Meşal'i öldürmek için daha önce denenen yöntemlerden farklı bir yönerge belirledi. Hedef netti. Mossad Meşal'i öldürecekti. Hem de zehirle. Hadi o güne gidelim. Terfiden tam 1 yıl sonra 16 Eylül 1997'de Meşal, Umman'ın en ünlü caddelerinden birindeydi. Oradayken ölüme bu kadar yaklaştığı eminim ki aklına gelmemiştir. Caddede yürürken bir anda 2 turist yanına gelip Meşal'i kucakladı. Bu ani kucaklama fazlasıyla sıra dışıydı. Çünkü bu 2 turist aslında Mossad ajanıydı. İsrail ajanları Meşal'e sarılırken onun kulağına zehir enjekte ettiler. Bu zehir etkisini hemen göstermese de Meşal bir süre sonra bilincini kaybederek yığıldı. 2 ajan kaçsa da Umman sokaklarındaki bir kovalamacanın ardından hemen yakalanarak esir alındı. Bu duruma Ürdün kralı Hüseyin bin Talal hemen müdahale etti. Çünkü kendi topraklarında bir Hamas liderinin ölmesi çok büyük bir infiale neden olabilirdi. Ürdün topraklarında Mossad ajanlarının elini kolunu sallayarak gezmesi ve hatta bir suikast gerçekleştirebilmeleri krallıkta isyanları, hatta bir iç savaşı tetikleyebilirdi. Kral ilk önce Netanyahu ile iletişime geçti ve Meşal'e enjekte edilen zehrin panzehirini hemen getirmelerini istedi. Netanyahu bu konuya sıcak yaklaşmadı. Kral Hüseyin, İsrail'i panzehiri hemen göndermezse aralarındaki barışı bozacağını söyleyerek tehdit etti. İsrail panzehiri göndermeye yanaşmayınca zamanın ABD başkanı olan Bill Clinton duruma müdahale etti. Clinton panzehirin hemen gönderilmesini emredince panzehir Kudüs'ten helikopterle geldi ve apar topar hastaneye kaldırılan Halit bin Meşal bu suikast girişiminden canlı kurtuldu. Kral Hüseyin esir aldığı 2 Mossad ajanının iadesini yapmak için bir anlaşma tasarladı. Yapılan anlaşma sonucu yakalanan 2 ajan karşılığında İsrail hapishanelerinden 40 Filistinli serbest bırakıldı. Bunlardan birisi Hamas için çok büyük bir öneme sahipti. Hamas'ın lideri Şeyh Ahmet Yasin. Onun için de bir profil hazırlayabiliriz. Zira anlatılacak çok şey var. Bu yüzden eğer isterseniz siz de bunu yorumlarda belirtin. Şeyh Ahmet Yasin için başka bir içerik daha hazırlayalım. Şimdilik suikaste geri dönüyoruz. Halit Meşal bu suikastten Kral Hüseyin'in üstün çabaları sayesinde kurtulsa da bu olayın ardından Ürdün'de uzun süre kalamadı. Bu suikast Ürdün'ün ABD ve İsrail ile ilişkilerini büyük bir gerilime soktu ve tarafların baskıları sonucu 1999'da Hamas'ın Ürdün merkezi kapatıldı. Tabii burada aktif görev üstlenen Halit Meşal de sınır dışı edildi. Meşal 3 haftalık bir İran gezisine gitti ama tatil dönüşü onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Geri döndüğünde içinde Halit Meşal'in de bulunduğu birçok Hamas lideri silah depolamak, askeri tatbikatlar düzenlemek, Ürdün'de gayrimeşru faaliyetlerde bulunmak ve yasa dışı bir örgüte üye olmak gibi suçlamalardan dolayı tutuklandı. Ürdün kralı Hüseyin bunu Hamas'ın Filistin yönetimiyle İsrail arasındaki barış müzakerelerini tehlikeye atacağını düşündüğünden yapmıştı. Meşal Filistin'de yaşamadığı için İsrail'in ona hiçbir zaman seyahat yasağı getirme şansı olmadı. Bu yüzden yıllarca oradan oraya gitti. Hamas'ın uluslararası bağlantılarını kurdu. Bu ona Hamas'ın en üst düzey diplomatı unvanını kazandırdı. Meşal Ürdün hapishanesinden serbest bırakıldıktan sonra 2 yıl Katar'da yaşadı ve oradan da Şam'a yerleşti. 2012'de Arap Baharı ile Suriye'nin iç işleri karışınca
Şam'dan da taşınmak zorunda kaldı ve o zamandan beri Katar'da yaşıyor. Bu adam hiç uğruna savaştığı toprakları görmedi mi diye soruyor olmalısınız. Yalnızca Aralık 2012'de Hamas'ın kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla Gazze'yi ziyaret etti. Ziyaretini 3. doğumu olarak nitelendirirken bahsetmeye değer bir dilekte bulunmuştu. Birincisi doğal doğumumdu, ikincisi zehirlenmeden kurtulduğum zamandı. Üçüncüsü Gazze'ye ziyaretim. Allah'tan 4. doğumumun tüm Filistin'i özgürleştirdiğimiz gün olmasını diliyorum. Peki Halit Meşal'in İsrail'in Filistin'e yönelik yıllardır devam eden saldırılarına dair düşünceleri ne durumda? Meşal, diğer ismiyle Ebu'l-Velid'in bu konuya bakışı yıllardır aynı. Adil bir barış isteği olduğunu söylüyor. İstediği şey İsrail'in 1967'deki sınırları kabul etmesi, sürgündekilerin eve dönme hakları dahil tüm Filistinlilerin haklarını tanıması ve yerleşimleri boşaltması halinde uzun vadede sınırlı bir ateşkes planı. Özellikle yıllardır vurguladığı bir şey var. O da Siyonistlerle Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için savaştıkları. Eskiden İsrail'i asla tanımayacağına dair sözler söylemiş olsa da şu anda İsrail devletinin tanınabileceği konusunda daha ılımlı görünüyor. Halit Meşal 2017'de 21 yıldır sürdürdüğü Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrılarak koltuğu İsmail Haniye'ye bıraktı. Bu aslında Hamas liderliğinin yurt dışından değil ana merkeze Gazze'den sürdürülmesi gerektiğini ima ediyordu. Şu anda Halit Meşal ve Musa Ebu Merzu Hamas'ın dış ofisinde çalışmalarına yurt dışında devam ediyorlar. Ben Sena Özyurt, Halit bin Meşal'in profilini tüm detaylarıyla sizin için sundum. ...1983'te Hamas'ın temellerini atan toplantıyı bizzat o gerçekleştirdi. Hamas'ın kuruluş kadrolarının neredeyse tamamını o belirledi. Oluşturduğu stratejiler uzun yıllar eksiksiz bir biçimde bölgede uygulandı.